Hiç düşündün mü, bankalar neden sana hiçbir şey sormadan, durup dururken bir bildirim gönderir, kredi kartı limitiniz artırılmıştır diye. Bu bir ödül mü? Yani sana özel bir jest mi? Yoksa ne bileyim finansal sadakatin için bir madalya mı? Bugün elimizdeki kaynaklara dayanarak tam da bu konuyu, bu masum görünen bildirimin ardındaki o karmaşık dünyaya bir masaya yatıralım diyoruz. Amacımız bu limit artışı tekliflerinin arkasındaki gerçek stratejiyi ve tabii insan psikolojisi üzerindeki o derin etkilerini anlamak. Çünkü göreceğiz ki bu teklifler aslında masum birer jest değil, çok daha derin bir finansal sistemin parçası olan bilinçli bir davetiye. Kesinlikle buradaki asıl büyüleyici nokta, bu durumun sana kişisel bir iyilik gibi sunulurken aslında tamamen matematiğe ve veriye dayalı olması. Yani banka sana, senin karakterine falan güvenmiyor. Senin dijital ayak izlerinden, o ödeme alışkanlıklarından elde ettiği veriye güveniyor. Bu incelememizde bir limit artışının sadece cüzdanındaki potansiyel harcama gücünü değil, aynı zamanda para algını, geleceğe yönelik kararlarını ve nihayetinde finansal özgürlüğünü nasıl yeniden şekillendirdiğini adım adım ortaya koyacağız. Bu aslında bir rakamdan çok daha fazlası. O zaman en başından başlayalım. O an, hepimizin yaşadığı o an. Telefonuna bir bildirim düşer. Değerli müşterimiz, kredi kartı limitiniz 50.000 TL'den 80.000 TL'ye yükseltilmiştir. O an hissettiğin şey muhtemelen bir rahatlama, değil mi? Hatta belki küçük bir gurur. Evet, evet, bir başarı hissi gibi. Aynen. Sanki bir anda daha fazla paraya sahip olmuşsun gibi bir duygu. Acil bir durum olsa artık daha güvendesin. İstediğin o tatili planlamak için daha fazla alanın var gibi. Kesinlikle. O anlık his tam bir güç ve güvenlik yanılsamasıdır aslında. Beynimiz bu artışı bir statü sembolü, bir başarı onayı gibi algılamaya çok yatkın. Ama işin gerçeği tam olarak bu değil. Kaynaklarımızda altı çizilen çok temel ama genelde gözden kaçan bir ayrım var. Limit para değildir. İşte bu çok önemli. Limit borç alma hakkıdır. Şöyle düşünelim. Banka sana bir anahtar veriyor. Bu anahtar senin evinin kapısını açmıyor, bankanın kasasının açıyor. Ama o kasadan aldığın her şeyin üzerine senin adın yazılıyor ve faiziyle birlikte geri koymak zorundasın. Yani limit artışı sana yeni parlak bir anahtar vermek değil, sadece o kasanın içinde daha derine uzanmana izin vermek anlamına geliyor. Tam büyüdü. Bu ayrımı anlamak aslında her şeyin başlangıcı. Peki, madem bu bir jest değil, bankalar bunu neden ve kime yapıyor? Bu kesinlikle rastgele bir karar değil mi? Kaynaklar bu konuda çok net. Bankalar duygularla değil, saf matematikle çalışır. Tam olarak öyle. Yaptığın her harcama bankanın algoritması için bir yemdir aslında. Nereden kahve aldığın, market alışverişini hangi gün yaptığın, faturalarını son ödeme gününde mi yoksa daha önce mi ödediğin, bunların hepsi birer veri noktası. Her şey. Her şey. Banka bu verileri analiz ederek şu kritik sorunun cevabını buluyor. Bu kişi ödeyemeyeceği noktaya gelmeden, yani iflas etmeden en fazla ne kadar borcu taşıyabilir? İşte limitin tam olarak o noktaya, yani senin acı eşiğinin hemen altına, ödeyebileceğin maksimum borç seviyesine yükseltilir. Bu bir güven değil, tamamen hesaplanmış bir risk. İnanılmaz. Banka senin karakterine değil, senin veri dökümüne bakarak bir olasılık hesabı yapıyor sadece. Peki kaynaklar bu modelin hiç yanılıp yanılmadığından bahsediyor mu? Yani banka diyor ki bu kişi tam bu kadar borcu taşıyabilir. Ama sonuçta hepimiz insanız. Beklenmedik bir sağlık sorunu, iş kaybı, bazen hayat o matematiksel modele uymaz. Bu durumda ne oluyor? Banka bu riski nasıl yönetiyor? Çok yerinde bir soru. Tabii ki model yanılabilir ve yanılıyor da. İşte bu yüzden bankalar risklerini binlerce hatta milyonlarca müşteriye dağıtıyor. Senin tek başına iflas etmen banka için büyük bir sorun değil. Anladım, havuzun içinde kayboluyor. Aynen, çünkü portföyündeki diğer 999 kişi borcunu ödemeye devam ediyor. Onlar için önemli olan genel ortalamanın karlı kalması. Ayrıca sen ödeme güçlüğüne düştüğünde sana hemen yeni bir ürün sunarlar. Borç yapılandırma kredisi. Tabii. Yani bir borcu daha yüksek faizli başka bir borçla kapatmanı sağlarlar.
Sistem, sen zorda düştüğünde bile kâr etmeye devam edecek şekilde tasarlanmıştır. Senin için bir kriz olan durum, banka için yeni bir ürün fırsatıdır. Ve bu hesaplanmış riskin en ilginç tarafı bizim psikolojimizle nasıl oynadığı. Ortada matematiksel bir karar var ama etkisi tamamen duygusal oluyor. Kaynaklardaki o harcama örneği bunu çok iyi anlatıyor. Diyor ki 10 bin lira limiti olan biri 5 bin liralık bir harcamayı yaparken 2 kez düşünür. Çünkü limitinin yarısını tek bir harcamada tüketmiş oluyor. Bu zihninde güçlü bir fren mekanizması yaratır. Evet, buna davranışsal ekonomide psikolojik çıpa etkisi deniyor. Senin referans noktan, yani çıpan, o 10 bin liralık limitin. 5 bin liralık harcama bu çıpaya göre çok büyük görünüyor. Ama aynı kişinin limiti bir bildirimle 40 bin liraya çıktığında ne oluyor? İşte sihir burada başlıyor. Her şey değişiyor. Aynı 5 bin liralık harcama gözüne birdenbire çok küçük, neredeyse önemsiz görünmeye başlıyor. Değişen şey paranın değeri veya senin maaşın değil. Değişen tek şey senin para algın. 40 bin liralık bir okyanusta 5 bin liralık bir damla gibi geliyor. İşte bu algı değişimi bankanın en çok istediği şey. Bu çok doğru. Bir süre sonra harcamalarını maaşına göre değil, kredi kartı limitine göre yapmaya başlıyorsun. Beyin sürekli daha limit var sinyali veriyor. Daha 35 bin liralık yerim var diyorsun ve en tehlikelisi analizlerde de belirtildiği gibi o kullanılabilir krediyi, yani o an harcayabileceğin borç miktarını gerçekte sahip olduğun para gibi görmeye başlıyorsun. Evet, O limit sanki senin bankadaki paranmış gibi bir his yaratıyor. kesinlikle. O eşiği aştığın anda finansal kararlarının temeli kayıyor. Maaşıma göre yaşamak ilkesinden, farkında bile olmadan limitime göre yaşamak ilkesine geçiş yapıyorsun. Bu, bankanın seni tam olarak istediği yere getirdiği andır. Banka için oyunun kilidi tam olarak bu noktada açılıyor. Çünkü bu durum bankanın asıl kar modelinin temelini oluşturuyor. İş modelinin nasıl çalıştığıyla doğrudan ilgili. Çoğumuz bankaların biz kartı markette çektiğimizde iş yerinden aldığı komisyonlardan para kazandığını sanıyoruz. Bu doğru. Ama kaynaklara göre asıl büyük gelir kapısı bambaşka bir yer, değil mi? Evet, o komisyonlar pastanın sadece küçük bir dilimi. Asıl büyük para, hatta devasa para, senin borcunu aydan aya taşımanla kazanılıyor. Yani borcunun tamamını her ay tek seferde, son ödeme gününde ödeyen bir müşteri, banka için aslında en değersiz, en sevilmeyen müşteridir. Bu inanılmaz bir şey ya. Çünkü bu müşteri bankaya neredeyse hiç faiz geliri kazandırmaz. Sıfır faiz müşterisi derler onlara. Yani aslında en sorumlu, borcuna en sadık müşteri bankanın en az kâr ettiği müşteri. Tam da bu. Bankanın gözündeki en değerli, en karlı müşteri kim biliyor musun? Sürekli borcu olan, her ay sadece asgari ödemeyi yapan, borcunu taksitlendiren veya erteleyen müşteri. Vay canına. İşte bu yüzden sana sürekli cazip teklifler sunulur. 3 taksitle alın, biz sonra 12'ye bölelim. Bu ay ödemeyin, 3 ay sonra başlayın. Anında hesabınıza yatan ihtiyaç kredisi. Bunların hepsi tek bir amaca hizmet eder. Borcunun bitmemesini sağlamak. Borcun bitmesin ki o faiz çarkı dönmeye devam etsin. Limit artışı da bu sistemin en önemli yakıtıdır. Ateşi harlayan benzindir. Peki bu çark pratikte nasıl işliyor? Özellikle o asgari ödeme tuzağı nasıl bir matematiksel girdap yaratıyor? Harika bir soru. Küçük bir örnekle anlatalım. Diyelim ki 5.000 liralık bir harcama yaptın ve sadece asgarisini ödemeye karar verdin. Aylık %5 faiz oranı olduğunu varsayalım ki bu iyimser bir rakam bile olabilir. İlk ay asgari tutarı ödedikten sonra kalan borcun üzerine faiz işler. Hı hı. Bir sonraki ay yine asgariyi ödersin ama kalan ana para hala büyük olduğu için faiz işlemeye devam eder. Okuduğumuz materyallerdeki hesaplamalara göre bu şekilde sadece asgariyi ödeyerek 5.000 liralık bir borcu kapatman yıllar sürebilir. Yıllar mı? Evet, yıllar. Ve sonunda borcun 2 katından fazlasını geri ödemiş olabilirsin. Buna bileşik faizin karanlık yüzü deniyor. Faiz sadece ana paranın değil, birikmiş faizin de üzerine işleyerek katlanarak büyür. Asgari ödeme aslında borcu bitirmek için değil, yasal olarak temerrüde düşmemen için tasarlanmış bir can simididir. Ama o simit seni kıyıya çıkarmaz, sadece suyun üzerinde çırpınmanı sağlar.
Tamam, psikolojiyi anladım, bankanın kar modelini de anladım. Algımız değişiyor ve harcamalar kolaylaşıyor. Peki bu ay sonu geldiğinde, yani hesap kesim tarihinde bizim için somut olarak ne anlama geliyor? O anlık rahatlama uzun vadede nasıl bir tuzağa dönüşüyor? İşte o noktada kaynakların tesadüf değil, sistem olarak adlandırdığı döngü başlıyor. Eminim birçok kişi bu durumu bizzat yaşıyordur. Ayın 15'i gelir, maaş yatar, hesabında güzel bir rakam görürsün, kendini bir an zengin hissedersin. Evet, o bir anlık mutluluk. Ama o para hesaba girdiği gibi otomatik ödeme talimatıyla doğrudan kredi kartı borcuna gider. Bir anda o güzel rakam buharlaşır ve ayın geri kalanı için cüzdanında yine çok az para kalır. Mecburen bir sonraki ayın harcamaları için tekrar kredi kartına yüklenirsin. Bu modern zamanların finansal angaryasıdır. Bu kaynağın finansal hamster tekerleği adını verdiği şeyin ta kendisi. Sürekli koşuyorsun ama bir arpa boyu yol gidemiyorsun. Aynen öyle. Ve bu tekerleğin en acımasız yanı ne biliyor musun? Tekerlek hızlandıkça, yani maaşın arttıkça banka sana daha büyük bir limit vererek tekerleği de büyütüyor. Oo, evet. Sen daha hızlı koştuğunu, terfi aldığını, daha iyi kazandığını sanıyorsun. Ama aslında sadece daha büyük bir tekerleğin içinde aynı noktada çırpınıyorsun. Harcama alışkanlıkların maaşına değil, sürekli büyüyen o kredi kartı limitine endekslenmiştir çünkü. Doğru. Daha çok kazandıkça daha çok harcarsın çünkü limitin de o oranda artırılmıştır. Tekerlek daha da hızlanır ama sen finansal olarak asla ileri gidemezsin. Birikim yapmak, yatırım yapmak bir hayale dönüşür. Yani aslında yaptığımız şey gelecekteki maaşımızı bugünden harcamak. Kaynaklar bunu çok güzel özetliyor. Kredi kartı gelecekteki gelirini bugüne taşıyan bir zaman makinesidir. Ama her seferinde o gelirden bir parça komisyon keserek, yani eksilterek getirir. Evet, o eksilterek kelimesi de ödediğin faiz oluyor işte. Ve bu sistemin tuzağı da tam olarak bu. Seni sürekli olarak bugünün ihtiyaçlarını ve hatta arzularını yarının parasıyla karşılamaya zorluyor. Bu da seni sürekli olarak bankaya bağımlı ve borçlu kılıyor. Limit artışı, bu bağımlılığı derinleştiren, sana daha derin bir kuyu kazan bir kürek gibidir. Sana daha fazla seçenek sunduğunu iddia eder ama aslında gelecekteki seçeneklerini çalar. Peki tüm bu karanlık tabloyu çizdikten sonra bu tekerlekten inmenin bir yolu var mı? Çıkış nerede? Kaynakların sunduğu çözüm aslında şaşırtıcı derecede basit ama uygulaması disiplin gerektiriyor. Evet, çözüm sihirli bir formülde değil, zihinsel bir çerçeve değişikliğinde yatıyor. İlk ve en önemli adım, kart limitini gelirin gibi görmeyi bırak. O rakamın senin paran olmadığını, sadece bankanın sana açtığı bir risk alanı, bir borçlanma potansiyeli olduğunu her zaman hatırla. Bu çok önemli. O rakam bir hedef değil, bir tuzak olabilir. Senin harcama sınırın kartının üzerindeki o büyük rakam değil. O ay cebinden çıkan parayla hiçbir finansal stres yaşamadan rahatça geri ödeyebileceğin tutardır. Bu çok önemli bir ayrım. Yani bir şeyi alırken kendimize sormamız gereken soru, limitimde yer var mı değil, ay sonunda maaşımdan bu parayı acı çekmeden ödeyebilir miyim olmalı. Tam olarak bu. Eğer cevap evet ise sorun yok ama cevap nasılsa asgarisini öderim, kalanını bir sonraki aya devrederim ise işte o tuzağa düşmeye başladığın an tam olarak o an. Kesinlikle. İkinci pratik adım ise eğer iradene güvenmiyorsan bankanı arayıp limitini düşürmektir. Kulağa delice geliyor. Düşüreyim ki. Çünkü bu psikolojik çıpayı kendi lehine kullanmaktır. Limitini aylık gelirinin makul bir seviyesine, örneğin yarısını veya aynısına indirdiğinde beynine yapay bir fren mekanizması kurmuş olursun, harcamaların otomatik olarak daha kontrollü hale gelir. Bu, bankanın oyununu onun kurallarıyla ama kendi lehine oynamaktır. Ve sanırım en önemli kural, belki de bu konuşmadan aklımızda kalması gereken tek cümle, limit artışı zenginleştiğini anlamına gelmez. Asla. Sadece daha fazla borçlanma potansiyeline sahip olduğun anlamına gelir. Bu bir terfi değil, bir testtir. Banka senin finansal disiplinini test ediyor ve istatistiksel olarak biliyor ki çoğumuz bu testi geçemeyeceğiz. Özetle, bankalar sana daha çok şey satın alabilmen için değil, daha uzun süre borçlu kalman için limit artırır. Çünkü içinde bulunduğumuz finansal sistem borcunu sıfırlayanları değil, borcunu sadakatle taşıyanları
Yani düzenli olarak faiz ödeyenleri ödüllendirir. Sana sunulan o ayrıcalık aslında sistemin karlılığını sürdürmen için sana verilen bir görevdir. Sana üzerinde düşüneceğin son bir fikir bırakalım o zaman. Okuduğumuz kaynaklardan birinde şöyle bir cümle vardı. Kontrol sende olmadığı sürece, limit büyüdükçe özgürlük küçülür. O halde kendine şunu sor. Bir sonraki limit artışı teklifi geldiğinde, sana sunulan şey gerçekten daha fazla finansal güç ve esneklik mi? Yoksa seni o hamster tekerleğine biraz daha bağlayacak, özgürlüğünü biraz daha küçültecek parlak bir davetiye mi?